Boşanma hususunda boşanma kelimesinin, boşanma hikayesinin evlilik birliği içerisinde sürekli böyle bir sopa olarak kullanılması Yargıtay kararlarında da vardır, içtihatlarda da vardır. Bir kusur sebebidir esasında. Bazı evliliklerde, hani biz çok fazla hikaye dinlediğimiz için bazı evliliklerde bunun işe yaramışlığını duymuşluğumuz var. İşte ne? Orada hani tatlı tatlı bak ben seninle boşanırım deyip de o ilişkiyi belki hizalama, belki bir seviyeye çekme. Ama hani bunu gerçek anlamda bir şiddet biçimi haline getirme, işte çok ciddi noktalara taşıma gibi baktığımız zaman aslında ilişkiyi ne kadar yoran, ne kadar zayıflatan, aynı zamanda çünkü bir ilişki, bir evliliğin temeli nedir? Geleceği hayal etmektir. Geleceği hayal ettiğiniz bir kişinin gelecekte böyle bir kurgulamada bulunması ilişkiyi karşı tarafa da derinden sorgulatır. Şimdi dolayısıyla bizler hukukçular olarak evlilik birliğinin temelinin güven ilişkisi olması ve tarafların birbirine saygısı, sevgisi olması bakımından bunu bir sopa olarak kullanılmasını asla tasvip etmeyiz. Hani bu aynı zamanda da bir kusur olduğunu müvekkillerimize, gelen danışanlarımıza paylaşırız. Ama burada verebileceğim ve deneyimlerimle gördüğüm farklı bir örnek var. Bu da şu: bazen eşlerden biri diğer eşe ne yaparsa yapsın rahatsız olduğu şeylerin onu gerçekten rahatsız ettiğini ve artık bu düzelmezse o evliliğe devam etmek istemediğini anlatamaz. Bu genelde de ilişkilerde hep daha böyle alttan alan, işte kamufle eden, sıkıntılarını daha yumuşak sesle dile getirmeye çalışan eşler de karşımıza çıkıyor. Orada söyleyip darlanan ve sesi duyulmayan insanlar var. Şimdi bu hikayede ben çok görüyorum. Direkt artık yeter ben anlatamadım deyip boşananlar var. Boşanma davasını açan ve bundan hiç vazgeçmeyenler var. Bir de bunu artık gerçekten o noktaya getirip gerçekten o kararlılığa ulaşmış ve ben artık düzelmiyorsa boşanma davası açacağım diyen insanlar var. Şimdi bu ikinci hususta bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir samimiyet var. Samimiyet olmak koşuluyla, yani gerçekten bu duygunun karşıya geçmesi koşuluyla, evet bu bir blöf değil, bir gerçeklik içeriyorsa ilişkiyi düzeltiyor mu? Kesinlikle düzeltiyor. Çünkü orada artık bir kaçış noktası yok. Orada bir daha ertelenecek, telafi edilecek bir zaman dilimi karşı tarafa vermiyorsunuz. Bunu sağladığınız zaman, ama burada ayarlamasını çok iyi yapmak lazım. Çünkü siz bunu gerçekten göze almış olmalısınız. Ve gerçekten samimi olmalısınız. Dolayısıyla bu bir blöf değil, gerçekliğe vardığında kabul edebileceğiniz bir durumsa karşı taraf için de bir çok ciddi bir uyarıdır. Ve o uyarının sonucunda da evliliklerin düzelme olasılığı evet elbette vardır. Ama tabii ki bizim en genel prensibimiz ve tavsiyemiz burada ilişkide her ne olursa olsun samimiyetin korunmasıdır. Yani yoksa hani hep bu söylenilen işte ilk o mesajlaşmalarda mesajımı açtığımı gördüm mü, işte bana ne zaman cevap verecek, işte ben ilk çağırdığımda değil de üçüncüde görüşeyimdeki o ilişki triklerini evliliğin bittiği noktada uygulamaya çalışırsanız o zaman elinizdeki o çok kıymetli şey bir anda hiç ummadığınız şekilde heba olabilir ve bizim istediğimiz şey elbette bu değil. Burada elbette ben bir boşanma avukatıyım ve kendi özelimde de ve müvekkillerim nezdinde de baktığımda gerçekten yürüyecek bir ilişkiyi hem yaşıyorsanız hissediyorsunuzdur hem de gelen danışanlar nezdinde de inanın çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Siz de o anlık o kavgaların, o birikmiş yoğun kızgınlıkların dışına çıktığınızda aslında ilişkinizin kurtarılmaya değer olup olmadığını içinizde hissedersiniz. İşte tam bu noktada boşanmanın bir sopa olarak kullanılması gerçekten istediğimiz ve beklediğimiz şey değil. Olması gereken muhakkak evet sıkıntınız varsa onu ciddiyetini hissettirebilmek ama boşanma sopasıyla değil, belki ilişkinin çok daha uzun ve sağlıklı yürüyebilmesi vaadi ve umuduyla.